Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır üzerinde çalıştığım bu terlik modelinin yapımını anlatacağım. Daha önce de Instagram'dan beni takip edenler bilir, birçok farklı rengini paylaşmıştım. Yabancı fikir amaçlı Reels olarak paylaştığım bir terlik çok istek aldı anlatmam için. Ben de biraz zaman aldı çünkü farklı birçok iple denedim. İki katlı, tek katlı, çok kalın iplerle. Şimdi onların bilgilerini ben paylaşacağım. Şiş örgüsü öncelikle bu arkadaşlar. Şişle gayet basit bir örnek. Haroşa dediğimiz, bildiğimiz teknikle örülen bir terlik. Sonra da tabanımızı tığlayıp monte ettiğimiz bir terlik. Şimdi malzeme bilgisini vereceğim. Ayakta da gayet şık duruyor. Bakın arkadaşlar, şöyle çıkarttığımızda çok şık bir terlik. Hemen 37-38 uyumlu yaptığım modelimin anlatımını sizlerle birlikte yapalım. Öncelikle kullandığım ip şöyle yakından göstereceğim. Göstermek istiyorum. Bakın çok kaliteli bir ip yapısı var. İlk defa denedim ben de bu iple örgüyü. Şöyle hemen koyup örgümü, malzeme bilgisini söylemek istiyorum. Kullandığım ip Himalaya Setalux arkadaşlar. İlk defa denedim. Hemen şöyle ekran görüntüsü alarak bu iple denemek isteyenler zaten gördüğünüz üzere ben tamamladığım model bu iple tamamlanmış olan. Şöyle bilgileri de burada, öncelikle reklam değil, bu tavsiyedir. İlk defa denediğim ve memnun kaldığım bir ip. Babetlerde de rahatlıkla kullanabileceğiniz, bu şekilde görüntüsü kalın gibi duruyor ama çok ince, çok güzel bir yapısı. Penye ip e, kıvamında ama çok kaliteli bir penye ip diyelim. Çok kalın bir ip değil. Bilgileri ekran görüntüsü alarak SS şöyle siz de tuhafiyelerden alabilirsiniz bu iple denemek isterseniz. Şöyle bir rengini tercih ettim ben. Zaten ördüğüm için de ipim benim hazır. Size göstermek için de etiketini sakladım. Tabanımda yine reklam değil, tavsiye ve öneri. Çok güzel tam terlik, bakın esneklik yok. Kesinlikle terlik tabanı için ne çok kalın ne de çok ince bir taban. Rasim uyar tabanlıkları arkadaşlar. Siz de rahatlıkla denedim. Rahatlıkla alıp bu şekilde terliklerde tercih edebileceğiniz, babetlerde de yapabilirsiniz bunu ev ayakkabısı olarak. Gayet sağlam ve kaliteli bir taban. Yani böyle sesini görüyorsunuz. Yani çok esnek bir taban değil. Çok şık, kalıp gibi durabilecek bir taban ayakta. Ben daha önce dediğim gibi bu iple tek kat denedim. İki katta yapıp denediğim bir halinde. Bakın bunu iki kat, hem içinden çıkardım ipini, hep dışından alarak böyle iki katta örebilirsiniz. Sayıları tabi farklı, ilmek sayıları farklı başlıyor. Ben bunu 25 ilmekle başladım. İki kat olduğu için biraz daha kalın düştü. Fakat bunu 33 ilmekle başladım. Tek kat yaptım. Hem şişimi incelttim. Şiş numaramı inceldikçe ipiniz şiş numaranız da ince olacaktır. Bu şekilde, dışarıdaki ses için de kusura bakmayın arkadaşlar. Benlik bir durum yok. Cam kenarında olduğum için çalışma var. O yüzden de biraz ses olabiliyor. Bunu da yine 4 numara bir şişle ördüm. Diğer tek kat olanı aynı Himalaya Setalux. Bu da çift katlı da denedim. Dediğim gibi birçok iple denedim. Birçok kez söktüm sayılarını tutmak için. Tek katlı da Himalaya Setalux bu ördüğümde 2,5 numara bir şişle ördüm. İki katla örecekseniz de bu şekilde sayılarını 25 ilmek başladım. Sistem yine ördüğümde göreceksiniz. Sistem yine aynı, arttırmalarda falan hiçbir farklılık yok. Sadece başlangıç ilmekleri değişiyor. Belki şu sıra, zaten onu ayağınızı ölçerek yapacaksınız. Şu genişliği yani. Bu şekilde denedim. Bu da çok şık durdu ama dediğim gibi ben önce tek kalınlı, çift katlı belki herkes tam oturtmayabilir. Ama tek katlı halini yaparsam zaten siz de çözeceksiniz. Bunu da 25 ilmek başladım. Nako pırlanta ile de ördüm. Bu şekilde yine çift kat. Bakın bu da güzel durdu. Yine bunu da 25 veya 27 ilmekle başlayabilirsiniz. Tek kat da yine aynı nako pırlanta ayarında, bu ipin kalınlığı da çift kat ördüm. Bakın çok göstermek istiyorum. Nako pırlanta ören arkadaşlarım çok
görüntüsü böyle tok gibi duruyor ipin ama böyle çektikçe çok ince olan çok kaliteli bir ip. Babet bile örülebilir yani bu iple. Bu şekilde nako pırlanta ile ördüm çift kat. Yine tek katının aynı vereceğim sayılarda örebilirsiniz. Penye iple ördüm arkadaşlar. Penye ip çok 4 numara 4,5 numara bir şişle ördüm. Çok kalın oldu fakat dediğim gibi çok kaliteli, bizim bu ülkemizde çok pek kaliteli penye ip rastlamadım, birçok yere baktım. O yüzden de görüntü olarak da ipin kalitesi olarak da yine en uygunu bu. Benim ördüğüm iple gayet güzel oldu. Çok kaliteli bir penye ipiniz de olursa 4 milim veya 4,5 numarayla örebilirsiniz penye iple de. Hemen şöyle şiş numaralarımı ördüğüm numara 2,5 milim bir şişle ördüm. Fakat başlangıç ilmeklerini arkadaşlar şu kısım biraz daha sıkı olsun diye, yani dar olsun diye ben bunu 2,5 şişle ördüm ama şöyle 2 numara ile başladım. Yani yarım numara eksik ince bir şişle başladım. Şöyle elimde vardı. Ben de bununla başlayarak önce ilmeklerimizi bununla attım. Bir sıra bununla ördüm. Sadece şu parmak üstüne gelen taraf biraz daha hani kaydırma tekniği yaptığımız oluyor ya babetlerde, daha sıkı olsun toplasın diye o kısmı bu şekilde yaptım ben. Tığ kullanmadan böyle ince 2,5 numarayla ördüysem 2 numarayla ilmek attım ya da 2 daha ince, yani zaten onu anlayacaksınız. Eğer 4 numarayla örecekseniz çift kat ya da kalın bir iple 3 numarayla da ilmek atabilirsiniz. Yani bir veya yarım numara eksik bir şişle daha orası dar olsun diye yapabilirsiniz. Bu şekilde başladım. Hemen şimdi tabanımızı en son tığlayıp birleştireceğiz. İpimi aldım. Gerekli bilgileri de verdim arkadaşlar. Şimdi terlik yapımına bu şişimle başlayacağım. Bu 2,5 milim değildir arkadaşlar. Bu yelek için kullandığım bir şiş 2 milim veya biraz daha, bir tık daha aşağısı olabilir ama 2,5 milimden daha ince bir şiş. Evet, şimdi şöyle ipimizi atacağımız ilmek kadar ayarlayın. Zaten şiş örgüsü bilenler yapacaktır bunu. Hemen bir tane düğüm şöyle alttan şişme bir düğüm yaptım. Fazla birazcık ben 2 bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. 3 tek tek 33 ilmekle başladım ben. Çok sıkı da yapmayın, çok gevşek de. Bakın şişte rahat rahat gidip geliyor ama çok da gevşek değil. İlmeklerimin içine bakabilirsiniz. Boşluk falan gözükmüyor herhangi. 33 ilmeği atalım. Ve sonunda devam edeceğiz. Evet, 33 tane ilmeğimizi attık. Hemen çeviriyorum. Bir sıra çevirip bu ince olan şişimizle öreceğiz. Hemen önden böyle arkaya doğru alıyoruz. Sürekli bu şekilde örgümüz olacak. Ne çok sıkı ne çok gevşek örelim bunu arkadaşlar. Bakın biraz ben ilk ilmeklerimi sıktığım için almakta zorlanıyorum. Dediğim gibi çok bu şiş üzerinde hareketli olsun ama çok boşlukta görünmesin. Bakın ben zorlanıyorum işte, çok sık olduğu için. Onu zaten siz sürekli örenler o ayarı yapacaktır. Bu şekilde sonuna kadar örelim arkadaşlar. Böyle önden alarak arkaya doğru
Gayet herkesin yapabileceği bir şekilde bu sonuna bir ilmek kalana kadar örelim. Orayı da göstereceğim. Devam edeceğiz. Evet, sonuna da geldim. Yine sonuncusunu da bu şekilde önden arkaya doğru örüyorum. Bakın ilk sıramız bu şekilde oldu arkadaşlar. Hemen bu şişimizi bırakıyoruz. Ve 2,5 milim numara şişimizi alarak artık bu şişimize geçeceğiz. Bundan sonrasını bu şişimizle öreceğiz. Buradaki amacımız ilk sırada şu sırayı daha sıkı toplu olsun. Hemen bunu böyle boşa alıyorum. Şişime ilk ilmeğimi örmeden bu şekilde önden arkaya ipimi atıyorum. Kamera önünde olduğum için de ben de artık arkadaşlar şöyle zorlanıyorum. Uzun şişe geçtim bir de. Arada çarpıyor. O yüzden de kusura bakmayın. Hemen bu şekilde bu ince şişimizden yine aynı şekilde düz örerek ilmeklerimizi böyle önden bakın arkaya atıp örüyoruz. Sonuna kadar yine devam edelim. Çok zaman almaması açısından da böyle kısa kısa zaten anlaşılıyor. Göstereceğim. Sonuna kadar yine gelelim. Artık ince şişlerimizden kurtulup diğer 2,5 numara şişlerimizde devam edeceğiz. Yine sonuna geldim. Son ilmekleri hep bu şekilde yine önden aynı ördüğümüz şeklinde yaparak devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, bu düz tarafı olarak ben kabul ediyorum. Burası ters taraf. Çünkü başladığımız ilmek sayısı zaten siz de bu şekilde sadık kalırsanız başlangıçlara böyle bir görüntü olacak. Ben burayı düz taraf olarak kabul ediyorum. Şimdi inceleri attık. Diğer 2,5 numara şişimi alıyorum. Hemen ilk sırayı yine hep bu şekilde boşa alıyoruz. İlmeklerimizi burada ipimizi önden arkaya doğru sıkıca bu ilk ilmeğimizi sıkalım. Gevşek olmasın. Çünkü orayı sonunda tığla terlik tabanının kenarına sabitleyeceğimiz için çok böyle gevşek olmasın. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Önden arkaya. Şimdi arttırmamızı olacağı sıraya kadar öreceğiz. Kaç sıra öreceğimizi ben size söyleyeceğim. Böyle sıra olarak değil de ben diş olarak sayıyorum. Hemen biraz yarısına kadar gelip bu şekilde gayet bakın arkadaşlar. Evet, şimdi düz tarafımızda şunu bir diş, bunu iki diş olarak kabul ediyorum. Şöyle çift, yani çift şöyle bir iki sıradan oluşuyor bir diş. Bunu biz dördüncü dişte, yani 3 diş sonrası dördüncü dişte ters taraftayken iki tane arttırmamız olacak. Biz bunu 4 diş yapalım. Şöyle şu ilk başlangıcını saymıyorum. Şurayı 1 2 diş oldu. Şimdi 3 diş yapıp tam dördüncü dişe başladığımızda düz tarafı bize bakan, bu tarafı bize bakan yer, pardon, burası düz tarafı. Burayı saymıyoruz. Düz tarafından dördüncü dişi sayacağız arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Bakın burası düz tarafı. Şimdi bizim bir diş görünüyor ama diğer taraftan iki diş gibi görünüyor. Bunu 3 diş olana dek örelim. Düz tarafı bize dönük değil. Ters taraftan biz arttıracağımız için buradan sayımızı sayacağız arkadaşlar. Bakın bu bir, bu da iki diş oluyor. Hemen örelim. Dördüncü dişimize geçtiğimizde zaten ben de şimdi sizle birlikte öreceğim. Dördüncü dişte ne kadar ördüğümü siz de göreceksiniz ekranda. Evet arkadaşlar, bakın şimdi bu ters tarafına olan kısmı anlatmak istedim. Biz düz ters taraftan bu taraftan artırma yapacağız ama şu diş sayısını bu düz taraf olan ilk ilmek attığım yeri saymıyorum. 1 2 3 diş. Buradan bakıyoruz ön düz tarafına
gelecek kısımdan burayı ayarladım. Çünkü ters tarafından biraz karışık, bir taraftan 4 ise bir taraftan 3 diş gösteriyor. Hep ben düz tarafı olan kısımdan sayarak ilerliyorum. 1 2 3 diş oldu. Şimdi ben 3 diş sonrası düz taraftan olan kısımdan 3 diş sonra artırmayı bu sırada yapacağız. Bakın burada 1 2 3, burayı sayarsak dördüncü diş neredeyse yarısı tamamlandı görünüyor. O yüzden de kafa karışıklığı olmasın. Ama siz yine her iki taraftan da bu şekilde göstermek istiyorum. Bakıp ayarlayabilirsiniz sayılarını. Hemen şimdi artırmamızı yapacağız bu sırada. Bakın zaten burada ilmek attığım şu ipin yarısında işaret olarak kabul edersiniz. Sıra olarak tam saymadım. Yani saymıyorum. Ben böyle diş olarak ilerliyorum. Hemen burada artırmamızı yapacağız. Yine ilk ilmeğimi boşa aldım. Bu ipimi arkaya attım. Ve burada artırma yapacağız. Şöyle elime dikkat edin arkadaşlar. İpi nasıl yaptığıma. Hemen burada ipi böyle büküyorum. Tarafı önemli. Ne tarafa doğru büktüğümü de çevirdiğime dikkat ederek şöyle buradan şişimin tam şişime geçirip bakın burada bir ilmek atmış oldum. Hemen bir tane arttırma yaptık ve yine düz şekilde sonuna kadar bir ilmek kalana kadar yine devam ediyoruz. Sonunda da yine aynı bir arttırma yapacağız. 33 ilmek başlamıştık. Bu sırada 35 ilmeğe çıkarmış olacağız. Bir başta bir sonda arttırma yapacağız arkadaşlar. Bunu 4 kez tekrarlayacağız. Şimdi sonuna kadar örelim. Bir ilmek kalana kadar yine orada göstereceğim. Evet, sonuna geldim. Yine ilmeğimi çıkarmadan bir tane de burada yapıyoruz arkadaşlar. Arttırma işlemini böyle ipimi çevirdim bir kez ve bakın şişimde bir ilmeğim oldu. Fazladan hemen burada yine aynı şekilde örerek bu sırayı bitiriyoruz ve arttırmamızı yapmış olduk. Hemen yine düz bir şekilde örüyoruz. Aynı buraya kadar nasıl ördüysek ilk ilmeği şişimize alıp bakın arttırdığımız ilmeği de yine aynı şekilde sıktığımız için biraz orayı gevşetmek. Evet, bu şekilde şişinizin ucuyla gevşetip bunu da örüyoruz. Bakın tekrar göstereyim. Arttırdığımız yer ve aynı şekilde önden örerek devam ediyoruz. Sonundakini de aynı. Burada şimdi 35 ilmekle devam edeceğiz. Ta ki modelimizi başlayana kadar tam 5 diş örüyoruz arkadaşlar. Modelimizi toplamda bakın burada da göstereceğim. Hemen sayıyoruz. Zaten şurada bir ip hatası vardı. Ben burası sizi yanıltmasın. Şu kısımdan saymak istiyorum. Bakın buraya ilk başladığım yerde ben bunu bir diş, bu ikinci diş, üçüncü diş, dördüncü diş ve 5 diş sonrası modelime başlıyoruz. Yani orta görüntü 5 diş olacak arkadaşlar. Şimdi zaten ben öreceğim. Model başlangıç yerine geldiğimizde siz de zaten benimle ne kadar ördüğümü göreceksiniz. Oraya kadar arttırmamız yok. Zaten bizim burada kaç dişimiz var? 3 4, bir diş daha öreceğiz. 2 3 sıra daha ve modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Örelim. Şu kısımda 5 diş oluşana kadar modelimizi yapmaya birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, bakın hemen birlikte bakıyoruz. Düz tarafı 1 2 3 4 5 diş olmuş oldu. Şimdi çeviriyorum. Ters tarafı bana doğru bakan yerde. Yerden buraya ters taraftan olduğu kısımlardan bu tarafa ördüğümüzde modelimizi yapacağız. Bu sırada modelimize başlıyoruz. Artırma yapmadık. Sadece bir önceki artırmamızı gösterdiğim yerde artırma yapmıştık arkadaşlar. Zaten artırma yaptığımız yerlerde sizinle detaylı olan kısımları paylaşıyorum. Hemen ilmeğimi boşa alıyorum ve model ters tarafta olan kısımlarda bize bakacak ters tarafı bu şekilde kurmaya
başlıyoruz. Öncelikle 6 ilmek öreceğim arkadaşlar. Biraz kamera önünde şişler bana zorluk çıkarıyor. O yüzden de kolay bir iş değil arkadaşlar. Hızlı örüyorum normalde ama hem size göstermek açısından böyle 6 ilmeğimiz oldu. Sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 3, 6, 7 ilmek örüp bundan sonrasını şimdi hiç örmeden, bakın 7 taneyi ördük, normal örmeden şişe çıkaracağız arkadaşlar. Bu taraftaki şişimize ilmeklerimizi alıyoruz. Tam 21 ilmeğimizi alacağız. 7 başta öreceğiz. 7 de bu ilmeklerimizi aldıktan sonra sıra sonunda öreceğiz. Hızlı hızlı alıyorum. Şimdi bu orta kısımlarını sonraki sıralarda çok böyle sıkı örmeyeceğiz. Çünkü bu şekilde alırken zorluk oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimiz kalana dek bu şişimize geçiriyoruz. Sonuncuyu da aldım. Bakın arkadaşlar 7 tane de burada kaldı. Hemen şişimde böyle sık olmasın. Şöyle geniş bir ön kısmını modelimizin böyle açalım şişte. Ve bakın arkadaşlar şimdi ipimi buradan uzatıyorum. Böyle önde bir görüntü olacak. Hemen ilmeklerimizi almaya başlıyoruz. İpimizi de buradaki ipi de kesmek istiyorum. Ördüm ve çıktım. Aynı ördüğümüz şekilde. Fakat şimdi burada bir püf noktası daha var arkadaşlar. Burayı uzattık, ipimiz rahat. Yani böyle kasmasın, bir araya toplanmasın ama ben şöyle biraz daha bir pay bırakıyorum. Hafif elimle görüntüsü şu olacak. Hafif elimle biraz daha bu ipimi gevşetiyorum. Çünkü terlik kısmına ayağa geçtiği zaman orası zaten düzeliyor, esnediği için örgümüz orada bir pay bırakıyorum ben. Rahat, daha düzgün görünmesi açısından. Çünkü orayı tam böyle birebir ölçüsünde bıraktığım zaman denedim. Birçok kez denedim. Bıraktığım zaman bu şekilde, şimdi zaten şu ilmekleri topladığımızda bu sırayı dönüp orası toparlanacaktır. Bakın şimdi görüntüsü bu arkadaşlar. Zaten açıldığında demek istediğim şu, terliği giyindiğinizde bakın burada göründüğü gibi gayet gergin bir görüntü oluşuyor. O yüzden de bu şekilde biraz ördüğümüzde elimizde bırakalım. Zaten ilmeklerimizi şimdi örmeye başladığımızda orası toplanacaktır. Hemen tekrar burayı da, şimdi düz tarafı bize bakıyor. Burayı örüyoruz. Düz tarafa geçerken bu şekilde bir işlem yapmıyoruz. Bir sıra böyle öreceğiz. Bir sırada modeli yapacağız. Ta ki ben bu modelden 12 tane kelebek görüntüsünü yapacağımız için 12 tane bıraktım. Bakın şimdi buradaki ilmekleri yine düz bir şekilde öreceğiz. Fakat şu ilmekleri çok sıkmayalım arkadaşlar. Biraz zaten şiş size olması gerektiği bolluğu verecektir. Yani bunu çıkarttık. Şöyle ipimizi sıkmayalım ekstradan. Burada şişimizde ördüğümüzde nasıl çıktıysa o şekil bırakalım arkadaşlar. Çünkü bir sonraki sırada topladığımız için görüntü çok sıkı bir görüntü oluyor. Başta ve sonlarda bu işlemi yaparken sıkıyorum bol olduğu zaman, ama burada bu şekilde bıraktığım gibi şişten nasıl çıkardıysam ilmeğimi öyle bırakıyorum arkadaşlar. Çok gevşek de bırakmayın. Çok bol da olmasın. Hemen ipimi ortadan düzelttim. Tekrar bölündü. Sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar.
Şu baştaki 7 ve sondaki 7 ilmeği çok gevşek örmeyelim. Sadece şu model ortasındaki ilmeklerimizi bakın görüntüdeki gibi şişte özellikle ekstra zaten ördüğünüzde o kendi kıvamında bırakın. Hiç ekstradan sıkmayın. Çok gevşek de uzatıp bırakmayın. Ama bu 7 ve baştaki ve sondaki 7'leri yine burada ördüğümüz ilk başlarda ördüğümüz şeklinde örelim. Bol olmasın. Devam edelim sonuna kadar. Sonraki modele geçişimizde birlikte örelim. Evet bakın arkadaşlar. Demek istediğim buydu. Zaten bakın ilmeklerimizi aldıkça burası böyle gayet topladı. O yüzden de çok gergin bırakmayalım. Bir tık elimizle de çekiştirip böyle bir bolluk payı bırakalım. Bu göründüğünden de daha bol bırakalım. Yine tekrar göstereceğim ben bir kaç model daha. Hemen şimdi yine ters kısmına geldik ve tersten ördüğümüz tarafından ön tarafa modelimizi bırakacağız. Hemen burayı da göstereceğim. Zaten 3. model öncesi bir artırmamız daha olacak. Burada da yine 33 ilmekle devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 7 ilmek bu başta arttırma olana kadar bu 7 ilmek olacak. 21 tane de modelimiz zaten oluyor. Bakın buraları ördüğümde gevşek bırakmıyorum. İpimi 4 7. Hemen şimdi bakın tersten yine bu ilmeklerimi buna geçiriyorum. Çok sıkmadığımız halde bakın yine de çok gevşek görünmüyor. O yüzden çok sıkmayalım. İlmeklerimizi ne çok bol bırakalım ne de bu normal başta ve sonda ördüğümüz ilmekler gibi de sıkmayalım. Zaten şişi ördüğümüzde bizim otomatik olarak kendinin normal olması gereken gibi şişten çıkıyor. O yüzden de ekstra bir sıkma yapmayalım arkadaşlar. Şimdi ben 7 tane kalana kadar ilmeklerimi topladım. Bakın 3 7 tane kaldı. Yine şöyle 7. ilmeğime ördüğüm şeklinde alıyorum ve ipimi buradan geçirdim ve örüyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar bunu örmeden şunu bir tık, zaten alttakiler örüldüğü için çekilmeyecektir. Bakın bunu bir tık yine bol bıraktım. Bu şekilde bir bolluk. Çünkü ördüğüm zaman bir üst sırada orası toplanacaktır. Ayağa denk gelen kısımları da toplanacaktır arkadaşlar. Bu ikinci modelimiz oldu. Şimdi arttırmamız olacak. Onu da gösterdikten sonra artık çözmüş olacaktır birçoğunuz. Bu şekilde yine bitirdim. Bakın ters tarafa geldim. Burası ters taraf değil. Şimdi düz taraftan pardon, burası düz taraf. Hemen artırmamız olacak bu sırada arkadaşlar. Modelimizi kurmadan artırmayı yapıyoruz. Sonraki sırada da model kuracağız. İlmeğimi alıyorum. Aynı modelimizi önceki arttırma gibi yapacağız. Bakın arkadaşlar. Burada bir tane çevirip ipime bir düğüm atıyorum. Burada örmeden ikinci ilmeğimizi yapmış olduk. Şimdi 3 normalde bu sırayı yapıp bir üst sırada da başta ve sonda model öncesi yaptığımız 7 ilmek 8'e çıkacak. Çünkü 33'tü 35 yaptık. Şu anda da 37 ilmeğimiz olacak. Bir tane de sonda öreceğiz. Yine bakın bu model kısmına geldik. Buraları yine çok sıkmadan şöyle, bu kadar gevşek de değil ama ipimizi ekstradan sıkmıyoruz. Olduğu gibi şişten nasıl çıkardıysak bu şekilde devam edelim sonuna kadar. Sondaki artırmayı da gösterip bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi yine sonuna geldim. Burada da bir tane artırmamı yapıyorum. Böyle çevirip bir düğüm ilmek yaptım burada. Örmeden
Sonundakini de yine aynı şekilde örerek bakın burada modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi 3. modelimize geçtik arkadaşlar. Artırmamız 9. model öncesine kadar yok artık. Bu şekilde 33, 35, 37 ilmekle devam edeceğiz. Hemen burada ilk arttırdığımı örmek istiyorum. Normal yine ters ördüğümüz haliyle örüyoruz bunu. Tekrar almak istiyorum. Bazen ip yarılabiliyor ortadan. Sonraki sıralarda zorluk çıkarmasın. Şimdi demek istediğim 7 tane başta bırakıyorduk model öncesi. Şimdi bir tane arttırmamızı yaptığımız için ortadaki model ilmek sayınız hep 21 olacak arkadaşlar. Bunu siz 20, 19 tek sayı olsun. Tek sayı, o yüzden ilmeklerimizi başlıyoruz. Baştaki ve sondakiler de eşit. Ortadaki de hep eşit denk gelecek. Bunu siz 19-15 ipinizin kalınlığına göre bu kelebek görüntüsünün genişliğini ayarlayabilirsiniz. Bırakacağınız ilmek sayısınca. Burada da şimdi 1, 2, 3, 4, 8 tane ilmeğimiz olacak. Yine ortada 21 ilmeğimiz denk gelecek. Artırmamız olduğu için artık 8, bir sonraki arttırmaya kadar 9. model öncesi arttırmamız olacak. O sıraya kadar 8 tane başta, 8 tane sonda, 21 tane de ortada model ilmeğimiz olacak. Yani ortadaki modelimizin kelebek görüntüsündeki o ilmek sayısı sürekli 28 olarak hiç arttırma eksiltme yapmadan devam edeceğiz arkadaşlar. 4 8 olana kadar ilmeklerimizi aldık ve bu şekilde bir genişletelim modelimizi. Hemen ipimi buradan alıp şöyle daha uzaktan gösterirsem bakın 3. modelimizi kurduk. Bunu birazcık çekiştiriyorum. Bu şekilde bir bolluk istiyorum ben arkadaşlar. Evet, şimdi sonuna kadar yine örelim. Bundan sonra da bakın sonunda da 8 tane denk geldi. Çünkü bir alt sırada artırmamızı yapmıştık. Çok zaman alacağı için artık buraya kadar nasıl arttırma yaptığımı da gördünüz. İp ince ve kalın oldukça hem şiş numaralarınızda başta bu bilgiyi verdim. Hem de ilmek sayılarında farklılıklar olacaktır. İstediğiniz birçok iple ben denedim. Gayet güzel oluyor. Ama bunda karar kıldım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Modelimizi 3 kez tekrar ettik. Zaten dediğim gibi bakın açıldıkça bu gergin olacaktır. Çünkü toplanma payı da var bunun. Bir araya toplandığı zaman da gayet istediğimiz görüntüde olacaktır. Bu bolluk sizi yanıltmasın. Bu düzelecektir model terliğimizi bitirdiğimizde. Hemen şimdi 3 tane modelimizi yaptık biz arkadaşlar. Artırmamız yok. Başta sonda 8 tane. 9. yani şu öndeki şu ip bıraktığımız iplikler 8 tane olana kadar hiçbir artırma yapmıyoruz. 9. model öncesi bir tane daha yapacağız. Oraya geldiğimizde size tekrar göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. Buraya kadar nasıl ördüysek. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bakın 8 tane olana dek ördüm. Şimdi 8 9'uncuya geçmeden bu sırada arttırmamız olacak. Bir tane, 2 başta ve sonda 2. Bu sırada da yapacağız arttırmamızı ve sonrasında 12 model olana kadar devam edeceğiz. Bakın hemen ipimi arkaya aldım. Artırmamızı bu şekilde ipimi çevirip bir düğüm ilmek atıyorum. Bu şekilde de artırdık. Sonuna kadar yine ördüğümüz gibi model örmeden yapıyoruz. Tamamlıyoruz bu sırayı. Sonra model sırasına geçtiğimizde başta ve sonda 8 olan ilmeğimiz şimdi 9'a çıkacak bu sonraki modelde. Burayı yine örüyoruz düz bir şekilde. Gayet bakın çok sıkmıyoruz. İlmeğimiz şişten nasıl çıkıyorsa bu şekilde devam ederek
baştaki ilmeklerimize bakın, zaten görünüyor, sıktım. Buradakiler kendi ilmekten, şişten nasıl çıktıysa o şekilde bıraktım. Sonuna kadar geliyoruz. Bir ilmek kalana kadar orada da bir artırma yapıp devam edeceğiz. Sonunda yine bir ilmek kalana kadar ördüm. Şöyle yakınlaştırıp göstermek istiyorum. İpimi bu şekilde çevirip şişime takıyorum. Son ilmeğimizi de örüyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Dediğim gibi bu kadar bol bırakmama rağmen düzeliyor. Daha da bol bıraksanız hiç sıkıntı olmaz. Yani orada muhakkak iplerimizi unutmadan örelim. Şimdi bir tane daha burada göstereceğim. Bu arttırdığım ilmek yine düz bir şekilde örerek, bu sırada 8'de şimdi 9 ilmek örüp sonra modelimizi ortadaki ipimize ayarlayacağız. İlmeklerimizi dizeceğiz. Yine 21 ilmeğimiz olacak. Orası hiç değişmiyor. Sadece arttırmalar oldukça, bakın 8'de şimdi bir tane daha ilmek alarak 9 yaptım. Hemen bu ilmeklerimi şişe hızlıca bu taraftaki şişimize örmeden aktarıyoruz. Sonrasında da önde görünen zaten 12 tane olacak o modelimiz. Sonrasında da bağlayacağız. Onu da göstereceğim. Tek bir püf noktası odur. 2, 4, 6, 9 tane kaldı. Şimdi bakın, burayı gayet geniş bir şekilde ilmek aralarını görüyorsunuz. Tutup ipimi de buradan normal bir şekilde ördüm. Ama örmekle kalmıyor. Bu şekilde biraz daha ben gevşek bırakıyorum burayı. Evet, bu şekilde hafif elimle de gevşetiyorum. Çünkü bir üst sırada ilmeklerimizi örmeye başladığımızda o model üzerindeki ilmekleri, orası toplanıyor. Hiçbir görüntüsü kalmıyor. Böyle bolluk falan olmuyor. Gayet, eğer sıkarsak o bolluk kısmındaki o payı bırakmadığımız takdirde, deneyerek bunu deneyimledim arkadaşlar. Bu görüntüyü elde edemiyoruz. O yüzden de dediğim, size tüm detaylarıyla göstermeye çalışıyorum. Evet, çevirdim. Bakın, en üst sırada bıraktığım biraz daha bol görünüyor. Burayı da şu ilmek kısmını ördüğümüzde toparlanıyor. Yani bu bolluk kısmındaki fazlalık payını buraya ayırıyorum ben. Alttakilerini görüyorsunuz. Üstteki ördükçe alttakiler gibi düzgün, gayet görünecektir düzgün bir şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Şimdi artırmamızı da yaptık. 33, 35, 37, 39 ilmeğe çıkardık. Biz bunu sayalım isterseniz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmeğe çıktı. Son bir artırmamız olacak. O da bu 12 taneyi tamamlayacağız. Şu model kısmındaki ipliklerimizi 12 tane sonunda, model bittikten sonraki sırada da bir artırma, yani 2 tane olacak başta ve sonda, 41'de tamamlayacağız. Bu şekilde yine arttırmamızı 12 model olana dek yapalım. 3 model daha yapıp bunu tamamlayacağız. Dediğim gibi şu kelebek görüntüsünü, şu iplikleri arkadaşlar, siz zevkinize göre 10 tane, eğer kalın iple yapacaksanız, penye iplerle, daha kalın iplerle 8 tane de olabilir. Ben bu ipin yapısı çok böyle ince ve güzel bir yapısı olduğu için ben 12 tane denedim. Gayet de ideal oldu görüntüdeki gibi. Şimdi örelim, 12 model olana kadar, sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar,
Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane modelimizi ördük ve şimdi modelimizin şu ön kısmındaki burayı toplama yerine geldim. Yine topladıktan sonra hemen bir arttırmamız daha olacak. Bu sıradan sonra olacak. Normal yine örüyoruz. 9 tane başta ve sonda ördüğümüz vardı. 21 tane modelimizin ortasında olan kısmı vardı arkadaşlar. Burayı göstermek istiyorum. 3, 6, 9 tane ördük. Şimdi geldik bu orta kısmına. 21 tane olduğu için 10 bir tarafa 10 bir tarafa kalacak. 10 tane örüyoruz. Buradan sonraki ilmekte toplayacağız. Artık gevşek örmeye gerek yok. Zaten modelimiz tamamlandığı için bu gevşek olan kısımlarını da yine yani hafif şişimizde bakın sıkarak örebiliriz. Yani elimizi birazcık daha sıkı tutabiliriz burada. 10 tane örelim. 11. ilmeğe geçtiğimizde bu toplama işlemini yapacağız. Şimdi 3, 6, 9 saymıyoruz. 3, 6, 8, 2 tane daha örelim. 9 ve 10. Evet, şimdi 11. ilmeğimizi şimdi toplayarak bunu tamamlayacağız. Öncelikle şöyle parmağımızı zaten bu düzelecektir. Arkadaşlar şöyle yapalım. Alttan şişimizi bu ilmeğe, bu orta kısmındaki 11. ilmeğe geçiriyoruz. Bunu normal çıkarıp hemen altta ilmek altından tekrar geçiriyoruz. Tekrar aynı ilmeği örüyoruz. Buradan çıkarıp ördüğümüz ilmeği şişimize alıyoruz. Bu ikinci ilmeği de bu arka taraftan bakın düzelteceğim bu şekilde alıyoruz. Böyle değil, arka taraftan alıyoruz ki şu ön kısmı düzgün gözüksün. Şimdi bu iki ilmeği aldığımız iki ilmeği birlikte bakın hem bunu hem bunu birlikte tekrar ters ördüğümüz yani düz pardon ördüğümüz şeklinde örüyoruz. Bakın topladık. Şimdi hemen sonuna kadar düz bir şekilde örerek burada modelimizin toplama işlemini de tamamlamış olduk. Bu şekilde anlamak için de tekrar geri sökmek zor arkadaşlar. Geriye sardırıp orayı tekrar izleyerek çözülecek bir yer. İlk başta biraz karışık gelebilir. Kesinlikle çok basit. Eliniz alıştıkça da rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Evet. Bakın şimdi burayı şöyle şişime tam bitirmeden şu kısmı da düzeltip bu görüntüyü vermiş olduk. Burayı biraz daha uzun bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şu ilmekten bahsediyorum. Yani belindeki ilmeği biraz daha uzun bırakırsanız şu bel yani üst üste binme yapmaz. Daha tek tek bir görüntü sağlayabilir arkadaşlar. Bunun da ben söylemiş olayım. Bu şekilde gayet güzel. Zaten terlik üzerine geldiğinde daha da güzel bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Buraya kadar yapalım, sonuna kadar örelim. Sıraya geçtiğimizde tersten 2 arttırmamız daha olacak ve son arttırma işlemi olacaktır bu arkadaşlar. Sonrasında da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sonunu yaptım. Model sonrası buraya kadar yine ördük. Şimdi son arttırmamızı yapacağız. Geriye dönüyoruz. Toplamda 4 sırada
Başta ve sonda 2 artırma yaptık. 33 ilmekle başladığımız terliğimiz 41 ilmekle ben tamamladım. Şimdi hemen evet burada artırmamızı yapacağız. Bakın yine ilmeğimi alıp şöyle ipimi çeviriyorum. Burayı şişe geçirip bir ilmek atıyorum. Ve yine sonuna kadar burayı düz bir şekilde örüyoruz. Sondan bir ilmek kalana kadar burayı da örelim. Sonra bir ilmek de orada artırma yapıp terliğimizin son aşamasına geçeceğiz. Bir işlem daha var. Sonuna kadar takip edelim. Bu şekilde düz artırma bitti ama sonuna doğru bir işlem daha yapacağız. Burayı örelim sonuna kadar. Bir ilmek kalana kadar arkadaşlar düz bir şekilde devam edelim. Yine tekrar sonuna geldik. Bir ilmek de burada arttırıp son ilmeği de örüyoruz. Şimdi bundan sonrasına 3 veya 3,5 diş kadar örelim. Hiç artırma eksiltme yapmadan arkadaşlar. Ondan sonra şöyle 1 2 3,5 yani 3 yarım 7 sıra falan yaklaşık öreceğiz. Oraya kadar zaten ben örüp geleyim göstereceğim ne kadar ördüğümü. Sonrasında bir işlem daha yapıp son aşamasına sonuna doğru yaklaşacağız terliğimizin. Örelim dediğim sıra kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tamamladık. Şöyle siz de kendi ördüğünüzü şöyle tutarsanız 1 2 3 tam böyle dördüncü dişinde yarısı belirginleşti. Burada ipin işaretli şu düz kısmı bize doğru olan yeri olacak. Burayı da baz alırsanız şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir işlem daha yapacağız. Son zaten bir sıramız 1,5 yaklaşık diş daha tamamlayıp tığla kesme işlemini yapacağız. Hemen yine boşluğa aldım. İpimi şöyle kurtarmak istiyorum. Düğüm vardı. Onu açtım tekrar. İpimi arkaya aldım. Burada 1 5 6 7 8 4 8 9 ilmek alıyoruz ve çeviriyorum. 9 ilmek ördükten sonra çevirdim. Bu ilmeği bu tarafa geçirip 9. ilmeği hemen tekrar ipimi böyle arkaya alıyorum arkadaşlar. Burada ilmeğimizi biraz gevşek bırakmayalım, sıkı tutalım. Buradan tekrar bu tarafa bu 8 ilmeği örüyoruz. Burada bir nasıl yükseltme dediğimiz, bu şiş örgüde yükseltme dediğimiz tekniği uyguluyorum. Yani nasıl tığla babet topuklarında yükseltme yapıyoruz, böyle artır kenarlarda, burada da bu kısımlarda yanlardan yükselti olsun diye bu şekilde örüyoruz. Bunu ipinizin dediğim gibi inceliğine, başladığınız ilmek sayısına göre bu kenarlarda siz daha 8 veya 7 de bırakabilirsiniz. Ben 9 bıraktım. İpime başladığım ilmek sayısına daha uygun oldu. Yine tekrar çeviriyorum. Bakın. Yani fazladan kenarda bir sıra fazla örüp tekrar bu sırayı karşıya şimdi düz bir şekilde örüp sonuna kadar geleceğiz. Aynı işlemi o tarafta da yapacağız.
Şişleriniz şöyle kısa olursa daha iyi olur sizin için. Çünkü şu anda çekerken de zor oluyor. Burada yine arttırma yok. Arttırmamız olmuyor. Sadece böyle yükseltme yapıyoruz iki kenarda da. Şimdi burayı karşı tarafa geçiyoruz. Normal yine ördüğümüz şekilde ilmeklerimizi sıkı tutalım. Çünkü sıkı tutalım ki aralarda böyle boşluk görünmesin. Hemen karşıya kadar örelim. Bakın burada yükseltme yaptık. Buraya kadar gelelim. Sonuna kadar. Sonrasında yine aynı işlemi tekrar uygulayacağız. Buraya kadar ördük. Sonuna geldim. Yine buradaki başta yaptığım işlemi çevirip ters tarafı bize bakıyor. Burada da yapıyoruz. Aynı 9 ilmek örüyoruz. Önce bu şişimize ilk ilmeği yine alıyorum ben. Arkaya ipimi aldım ve 9 ilmek örerek bu işlemi burada iki tarafta da tekrar ediyoruz. Bundan sonra tığla kesme işlemimiz olacak. Sonrasında da şişle işimiz bitecek. 3, 6, 8 ve tabanı tığlayıp 9 tane ilmeğimi ördüm. Yine çevirdim arkadaşlar. Bakın şu ipimi kurtarıp 9 ilmeğin 9.'sunu şöyle bu şişime geçiriyorum. İpimi buradan tekrar alarak arkaya yine aynı ördüğümüz şekilde bu ilmeklerimizi sıkı tutalım. Yani normal ördüğümüz ilmeklerden bir tık daha sık tutarsak bu aralarda herhangi bir izi olmayacaktır. Gevşek tuttuğumuz takdirde bolluk olup arada boşluk oluşacaktır. Hemen bakın burayı da normal ördüm. Şimdi bir sıra yine karşıya geçelim. Burayı karşıya düz örelim. Sonra yine ben sizlere yapmamız gerekenleri söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, tamamladık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 diş tamamladık. Tamamında bu şekilde düz tarafı sadece bu tarafa geldim. Bu işlemleri bitirdikten sonra şimdi kesme işlemine, eğer burası daha geniş olsun istiyorsanız bir iki sıra daha fazla örebilirsiniz. Hani ayak üstünü daha geniş seviyorsanız, ama kalın iple zaten ördüğünüzde bu sıraları 5 5 değil de 4 diş 4 diş burada yaparak, bu öndeki modeli de 10 tane bu örgü ipten ayırarak, yani kelebek şeklini oluşturduğumuz ipleri 10 tane yaparak da sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Tek tek aynı yine artırmalar aynı olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi tığımı alıyorum. Normal 2,5 milim bir tığla, daha kalın bir tığla da örebilirsiniz. İpim çok kalın olmadığı için bu şekilde şimdi tığla kesme işlemini yapacağız. Önce ilmeğimi arkadan geçiriyorum. Bazen şiş ipi yarabiliyor ortadan arkadaşlar. O yüzden de benim de oluyor bu şekilde. Şu ipimi arkaya atıp bakın böyle başladık. Hemen diğer tığımızı şöyle arkaya, şişimiz önde olacak, ipimiz arkada olacak. Önce tığdan bu şekilde çıkartarak işlemimizi yapıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Şu ipi de çok sıkı tutmayın. Çünkü kaydırma dediğimiz teknik nasıl babetlerde yapıyorsak, bunu çok sıkı tuttuğumuz zaman çok kestiğimiz yer, ayak üstü olan kısmında çok sıkı
gerilme olacaktır. Yani nasıl diyeyim, toplayacaktır. O yüzden bunu böyle çok ipimizi tutmuyoruz. Bakın göstereyim ben bolluğunu. Çok hafif alıp zaten bir iki ilmek ördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu gevşeklik yeter. Ne kadar sıkarsanız ilmeği o kadar sık olacaktır bu ağız kısmı. O yüzden bakın bolluğa böyle devam ediyoruz. Son sırayı da şişti biraz fazla sıktığım için de ipimizi çıkarıyoruz. Siz şişle de kesme farklı yöntemlerle kesebilirsiniz burayı. Bakın tığdaki boşluğum bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz sonuna kadar. Sonunda yine birlikte göstereceğim, ipimizi kesmeden böyle devam edelim. Tek tek ilmeklerimizi keselim. Evet, sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi de aynı şekilde yapıp kesiyorum. Burada da bir zincir çekelim. Ben ipimi oldukça uzun keseceğim. Siz rahat tabana monte ederken sıkıntı yaşamıyorsanız kesmeden de yapabilirsiniz. İpimi kesiyorum. Biraz fazla keseceğim. Burada evet, tığımdan çıkarmadan bu şekilde kalsın. Sonrasında çıkarabilirim de size zaten göstereceğim tabana monte ederken. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yukarıya doğru şu kenarlardan arttırmalarımız oldu. Kenar kısımları daha böyle terlik formunu alıyor, göstermek istiyorum. Burada da bakın çıkarttım. Şu kenarları daha yüksek olduğu için daha güzel bir görüntüsü oluyor. Hemen şimdi taban tığlamaya geçeceğim ve taban tığladıktan sonra da terliğimizi monte edeceğiz. Şimdi tabanımız başta da göstermiştim video başında, Rasim Uyar tabanlıkları bu şekilde çok kalın bir tabanlık da değil, keçe ve eva iki katmandan oluşuyor ama gayet göstermiştim, sert, çok güzel, tam bu tarz terliklere, çünkü üzerinde çok e, kaba, böyle çok sert yapıda olan bir terlik üstü değil, hafif olduğu için tam böyle yazlık tercih edebileceğiniz terlikler. Tabi ev için uygun arkadaşlar bu tabanlıklar. Şimdi kenarlarını bu reklam değil, tavsiyedir. Kesinlikle Rasim Uyar tabanlıktan Instagram'da siteleri de var, alabilirsiniz. Bu tarz tabanlıklarla daha güzel olacaktır. Hemen şöyle tığımı alıyorum. Normalde tabanlık tığladığım tığ numarasıyla tığlayacağım bunu. 2 numara, daha ince numaralarla da yapabilirsiniz. İpimi de yine bu şekilde alarak şu düğümünü açtım. Hemen göstermek istiyorum. Alttan görüntüsü bu şekilde, tabanımızın tığlamayı şu kenarlardan hoş görüntü olmaz bu terlik için. Bu şekilde daha uygun. Ben şöyle tam topuktaki, burada saymayı yok, tamamen şu kenardaki terliğimizin ördüğümüz örgü terliğin tutturmak amaçlı yapıyoruz. Gayet basit bir taban tığlaması. Hemen şöyle topukta herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. Problem değil. Bunu içeriye biraz sert yapısı olduğu için de zorlayacaktır. Altta biraz fazlalık bırakalım.
şöyle çekiştirerek biraz mesafe bırakıyoruz. Diğer delik arasının mesafe boşluğuna rahat ulaşması için yine diğer taraftan ipimizi alıyoruz. Bu taraftan bırakıyoruz. İlmeğimizi çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar, şöyle tam yakınlaştırmak istiyorum ama ekranda da biraz tam rahat olmadığı için de biraz zorlanıyorum ben de. Şimdi diğer, bakın biraz mesafeyi bırakıyorum. Diğer boşluktan bu ipimizi alttan yukarıya alıyoruz ve bu şekilde zincir görüntüsü oluşuyor. Mesafe, aradaki delik mesafelerinin boşluğu kadar ipimizi uzatıyoruz. Bu şekilde tabanımızı tığlıyoruz. Eğer daha genişse bir sonraki boşluk, ona göre bu alttan ayarlıyoruz mesafesini. Sonuna kadar zaten bir püf noktası yok arkadaşlar. Bakın gösterdim. Alttan yukarı çektiğiniz takdirde burada gayet rahat bir şekilde taban tığlamasını yapacaksınızdır sizde. Hemen göstermek istiyorum. Bakın altta böyle bir görüntü oluyor. Hemen tığımızın şu ucuna denk getirelim. Tekrar bir kez daha göstermek istiyorum. Bu ip de çok rahat oluyor. Hemen sonuna kadar bunu bu şekilde, dediğim gibi burun kısmına geldikçe bu mesafe aralığı biraz daha genişliyor. Ona göre de mesafe aralıklarını şu ilmek tığınızda bu şekilde ayarlayarak devam edelim. Sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Taban tığlamasını da tamamlayalım. Evet, sonuna geldim. Bakın bu şekilde aynı işlemle devam edip sonuna kadar geldik. Şimdi yine sonundaki bu başladığımız yerden tekrar ipimizi alıp kesiyoruz burada. Sonra arkaya alıp ipimi temizleyeceğim. Biraz uzun keselim. Alttan da ipimizi tamamladık. Burada ipimize düğüm atıp şu aralardan temizleyebiliriz arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Hemen taban tığlama işlemini de bitirdik. Şimdi tabana ördüğümüz terlik üstünü şöyle monte edeceğiz. Bunu da hemen ben ayarlamasını yapıp geliyorum. Evet. Şimdi ben şöyle ayarlamamı yaptım. Tabanımda işaret koydum. Şöyle küçük küçük ipleri keserek kaç tane burada taban tığlama ayırdığımı size göstereceğim. Burada da son, zaten ipimi ben uzun bırakmıştım. Size de uzun değil, koparmayabilirsiniz de dedim. Bir tarafa doğru bir tekrar kaydırma yapacağız. Bu işlem tığ olacak. Şişle bitirdik. Şu tabanı önce ben göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Önde en tepede şöyle zaten tepedeki deliği işaretleyip buradan 1 2 3 dördüncüye ipimi geçirdim bir tane, tekrar 1 2 3 4, buradan da dördüncüye 4 sağda 4 solda kalacak şekilde buraya gelecek örgümüzün köşeleri. Buradan tekrar sayıyoruz, işaretlediğimiz yerden de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane, 11.'ye taktım yine ipimi. 11 burada 11 tığladığımız bu boşluğa, bu ilmeklere denk gelecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Buralara şöyle küçük ipler takarsanız en son çıkaracağız zaten bunları. Eklemeyi yaptıktan sonra sürekli saymak zorunda kalmayacağız. Bu şekilde işaretlemiş oldum. Buradan başlayacağız. Bu ilk işaretlediğim ilmekten terliğimizi monte etmeye başlayacağız. Onun öncesinde şöyle ben burada bir zincir çekmiştim ya, o zinciri geri aldım arkadaşlar. Tekrar geriye dönüp bu tarafa geçeceğim. Çok ip olmasın açısından yani geçiyorum. Burayı da zaten tığlı olduğu için şişle işimiz bitmişti, göstermemiştim size de. Şöyle yakınlaştırıp göstermek istiyorum ama ekranda kamera bulanık gösteriyor. Kaydırma yaparak burayı bakın çevirip şu arka kalan dallarını kaydırma yapıyoruz ve karşıya geçeceğiz burada. Karşı taraftan hiç ip koparmadan, ip eklemeden direkt bu iple birlikte terliğimizi ekleyeceğiz. Ekleme işlemini yapacağız. Şimdi burayı sonuna kadar tek dallarını şu dışa kalan yani terliğin ön yüzüne bakacak tek dallarını bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Hem de daha güzel zaten bakın görüntüsü oluyor. Sonuna kadar gelelim. Sonra ekleme işlemine başlayalım. Sonuna geldim. Sondan şuraya da tam batarak burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bu ipimi ben şu kenardaki 2 ilmekten bu tarafa doğru alacağım. Eklememizi daha rahat yapmak istiyorum. Şimdi diğer daha ince taban tığladığım tığımı alıyorum ben ve bu tarafından başlıyoruz. Terliği sağ sol fark etmiyor. Sağda da aynı bu taraftan sonuçta örneğin sağ ve solu bir ayrımı yok arkadaşlar. Önce şu ipimizi şöyle yukarıya çekeyim. İşaretlediğim ilk ilmekten ipimi biraz ben de zorlanacağım arkadaşlar. Hem tabanın keçesine de tığ battığı için arada evet bunu bu tarafa çektim. Öncelikle evet. Tekrar aynı yere batıyorum. Buraya bir kez daha. Şimdi taban kenar ilmeklerimizin sayısıyla buradaki ilmeklerimizin sayısı birbirini tutmuyor. Burada kafa karışıklığı olmasın. Bir ilmek buradan aldığımda iki tane buradan alıyorum. Yani atlayarak yapacağız bu işlemi. Şimdi ben tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakın aynı yere tekrar ilmeğimi çekip burada öncelikle bir zincir çekmek istiyorum sabitlensin diye. Tam şu köşe. Evet. Şimdi tekrar aynı yere şu ilmeğimizin mesafesini de açalım. Burada bakın ilk etapta şu ikinciye battım. Bunu gelişi güzel siz ilmek sayılarınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İçeriye doğru bu ipimi içeriden dışarıya çıkaracağım. Evet. Sonra tekrar bu ilmeğimden çıkarıyorum. Biraz daha ördüğümüzde daha belirgin olacak. İpimiz içeride kalacak. Arada ipimiz de böyle yarılıyor. Herhalde bir önceki ilmeğimizden o. Şimdi tekrar bakın. Burada daha çok anlaşılır olacak. Diğer ilmeğe geçiyoruz. Alttan bu mesafeyi de yine tığda ayarlıyoruz arkadaşlar. Yine ikinciye bakın arada bıraktım.
biri bıraktım, ikinciye yine alttan bu ipimi şöyle, şunu göstermek, yukarıya çekmek istiyorum ama arada kaldı herhalde. Bunu içeriden alıp bakın buradan çıkaracağız. Sonrasında da bu ilmekten tekrar göstermek istiyorum. Önce buraya battım. Sonra ikinci ilmeğe batıyorum. Sonra bu ipi buradan çıkardım. Sonrasında bu ilmeğin içerisinden çıkarıyoruz. Tekrar bir tane daha yapalım. Bu tarafa geleceğiz şimdi. Bu ilmeğe geçiş yaptık. Bakın 1 2 üçüncüye, dediğim gibi bunu ayarlayacaksınız arkadaşlar. Fazla da kalabilir. Bu aralarda bir tane iki tane bırakarak eşitleyebiliriz, dengeleyebiliriz bunu. Evet, ben de böyle zorlanıyorum. Hem kamera önünde, arka tarafta daha rahat oluyor. Evet, bakın buradan ipimi çıkardım. Şimdi bu ilmeğin içerisinden, sonra da tığdaki ilmekten çıkarıyorum. Görüntüsü bu şekilde daha belirgin olacak. Şimdi yine ilmeğimi uzattım. Diğer bir ilmek içerisine önce geçiş yaptım. 1 2, şu üçüncüye batmak istiyorum ya da bir tane burada ikinciye batalım. Arada üçüncüye derken bu sayıları eşitleyeceğiz. Çünkü denk gelmiyor. Daha fazla da tutabilirsiniz ilmeklerinizi. Yani her ilmeğe karşılıklı batacaksınız diye bir kural yok. Evet, önce buradan çıkardım. Sonra bu ilmeğimin içerisinden, sonra da tığda kalan ilmeğimden çıkarıyorum. Tığı çekiştirdikçe bu kenar ilmekleri de zaten bakın geriliyor. Aradaki mesafe boşlukları geniş olduğu için 1 2, şu üçüncüye önden, yani üst tarafından modelin iç tarafına doğru geçiriyoruz. İpimiz de içeride olduğu için önce buradan çıkarıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın üçüncüye batıp önce buranın içerisinden çıkardım. Sonra alttaki tabanın ilmek içerisinden, en son tığın içerisinden ilmeğinden çıkardım. İnşallah anlatımı gayet anlaşılır yapıyorumdur arkadaşlar. Tekrar son bir tane daha göstermek istiyorum. Yine 1 2 üçüncüye battım. Burada arada ikinciye, arada üçüncüye batarak bu işlemi, şu sayıyı, yani şu tam ucunu şuraya denk gelecek şekilde aradaki sayıları ayarlayalım. Bazen bir, bazen iki bırakarak. Bakın şimdi de şöyle bir ikinciye bırakalım. Evet, önce örgümüzden, sonra da tığdaki ilmekten bırakıyoruz. Burayı sonuna kadar gelelim. Tam şu tepe zaten şuraya geldiğimizde buraya denk gelmesi lazım. 1 2 3 ilmeğimiz kaldı. Bir bir atlarsak denk gelecektir. Devam edeceğiz. Evet, şimdi son bu ipimizin olduğu yere ben bir tane de batacağım. Bunu burada çıkartmak istiyorum. Tam bu köşeye dipten ipimi rahatlıkla inşallah çıkartırım. Evet, zor olacak biraz burası. Bakın bu ipi buradan. Evet. Düzgün bir şekilde tığıma aldım. Buradan çıkardım ve bir de buradan çıkardım arkadaşlar.
tamamladık. Şimdi ben burada bir tane sıkıca zincir çekeceğim. Başlangıç bitim yeri olduğu için daha sık olsun istiyorum. Sonrasında hemen şu aralardan ipimizi kesmeden tekrar kusura bakmayın arkadaşlar, buralarda biraz zorluk oluyor. Taban sert olduğu için zaten örgü ören arkadaşlarım anlayacaktır. Ne kadar zor, hele de kamera önünde daha da çok zor. Bir de bu terliğin keçesine takılıyor tığ sürekli. Evet, ipi rahat kurtarırsak güzel. Şu araların, şu ilmek aralarına altlardan bu tarafa geçmek maksadımız. İpimizi kesmeden buralara da batarak karşı tarafa geçelim. Şuraya kadar örelim. Sonra buradan burayı tekrar monte edeceğiz. Evet, şimdi burayı tamamladık. Şunu ben çıkartmak istiyorum. Zaten kafa karışıklığı yapmasın. Önce buraya batıyorduk. Sonra bunun tam tepe noktasına ayarlıyoruz. Biraz bu köşeler zor oluyor. Şöyle dıştan içe batacaktık. Evet, böyle çıkartıp sonra da buradan çıkartıyoruz. Evet, arkada bir tığım takılmıştı, onu düzelttim, geldim. Burada yine bakın arkadaşlar, aynı yere karşılıklı denk gelmesine dikkat edin. Yine bu ilmekleri bir bir atlayıp sonrasında buradan da 2 2 şöyle bakın, yine aynı teknikle, sadece buralarda biraz zorlanacaksınız ama eliniz alışınca gayet kolaylıkla yapacaksınız. Hemen diğer bir ilmeğe geçtim. Buradan da yine 2 tane bırakıp üçüncüye dediğim gibi bazen 2 bazen 3 bu şekilde batarak terliğimizi monte edeceğiz. Yine burayı da gösterip işaretlediğimiz yere kadar birlikte tamamlayalım. Farklı bir püf noktası da yok. Ne demiştik? Burada da karşılıklı 11.'ye battık. Şimdi kaçıncıdan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burada ipimi çıkarmışım ben. Başta siz işaretleyin, çıkartmamaya özen gösterin ki ördükçe arada sayıları unutabiliriz. Burada belli olsun nereye kadar öreceğimiz. Evet, ipim burada dursun. Buraya kadar monte edip terliğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Tam köşeyi de buraya zaten batacağız. Sonrasında tamamlamış bir şekilde temizleyip iplerimizi, terliğimizin tamamını bakalım birlikte. Evet arkadaşlar, sonuncuyu da yine işaretlediğim ip işaretlediğim yere ekleyerek burada sıkıca bir zincir çekip ipimi keseceğim. Zaten benim ipim bakın
ayırdığım ip çok fazla zaten kaldı. Burada biraz kısaltıp temizleyeceğim ipimi. Sonrasında da terliğimiz zaten tamamlanmış oldu. Altlara doğru ipimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, tamamladık terliğimizi. Bakın bu şekilde ekleme kısımları sadece ön tarafta, bu tarafa geçerken bir sıra daha bu ilmek aralarını kaydırdık ve tamamladık. Gayet çok şık, çok güzel, muntazam bir terlik modeli. Hemen böyle bakın 37-38 numara uyumlu, çok şık bir terlik. Hemen de kalıp gibi zaten kendiliğinden böyle bu şekilde girdi. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Videomuz başında da detayları ile tamamını izlediğinizde gayet sizler de hiç zorlanmadan yapabileceğiniz bir terlik modeli. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak, yorum ve beğeni yaparak da istediğiniz farklı videoları da yazabilirsiniz yorum kısımlarında. İstek üzerine ilerliyorum genelde. Beni sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.